Matrix Trading Sub kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni geliştirmiş olduğumuz MACD Bloomberg terminal indikatöründen bahsedeceğiz. Bu indikatörün yapmış olduğu analizler ve göstergeler üzerine konuşacağız. Şu an mevcutta ekranımızda MACD indikatörü var. MACD indikatörünü hemen hemen bütün traderlar kullanır. Çoğu kişi de aslında MACD'yi yanlış kullanır. MACD bazen sahte sinyaller de gösterebiliyor. Hatta standart çoğu MACD indikatörleri ise voliteyi hesaba katmaz. Biz de bunları düşünerek MACD'ni çok profesyonel bir şekilde getirdik. MACD Bloomberg terminal indikatörümüzü yarattık ve şu an bunu detaylarını konuşuyor olacağız. Normal MACD'yi kapatıyorum. Artık MACD Bloomberg terminal indikatörümüzü görüyorsunuz. Finansal piyasalarda en büyük sorun çok fazla sinyal olması değildir. Yani asıl sorun sinyalin gerçekte kaliteli olup olmadığını ayırt edememektedir. Çünkü çoğu indikatör sinyal üretir ama sinyalin arkasındaki kaliteyi ölçmez. İşte MACD Bloomberg terminal tam olarak bu problemi çözmek için tasarlandı. Bu sistem klasik MACD indikatörünün gelişmiş bir versiyonudur. Ancak burada çok önemli bir fark var. Standart MACD yalnızca fiyat hareketlerine bakar. MACD Bloomberg ise momentumu volatiliteye göre normalize eder. Yani piyasanın ne kadar hareketli olduğunu hesaba katar. Bunu da dashboard ekranlarında size gösterir. Bunları zaten videonun ilerleyen zamanlarında tek tek anlatacağım. Bu yaklaşım sayesinde sistem momentumu çok daha dengeli, temiz ve profesyonel bir şekilde analiz eder. Ancak bu indikatörün en güçlü tarafı yalnızca bu değildir. Bu sistem sadece sinyal üretmez. Sinyalin kalitesini de ölçer. Signal quality alanında bunu gösteriyoruz. Her sinyal çok katmanlı bir filtreleme sürecinden geçer. Bu filtreleme ise şunlardır. Trendin yönüne bakar, histogram gücü, momentum ivmesi, RSI konumu, stokastik RSI dengesi. 5 farklı analizi bir araya getirerek her sinyale bir kalite derecesi verilir. A pozitif, A, B, C veya weak. Bu yaklaşımın en büyük avantajı şudur. Trader artık piyasada oluşan her çaprazlamayı aynı değerde görmek zorunda kalmaz. Çünkü sistem yalnızca sinyal üretmez. Sinyalin ne kadar güçlü olduğunu açıkça söyler. Başka bir deyişle bu sistem rastgele alsat yapmak için değil, seçici ve profesyonel işlem almak için tasarlanmıştır. İndikatörün bir diğer güçlü tarafı ise Bloomberg tarzı dashboard yapısıdır. Ekranın sağ üst bölümünde bulunan bu panel piyasanın durumunu tek bakışta görmemizi sağlar. Bu panelde ise yer alan bilgileri tekrar tek tek konuşacağız. Ama ana başlık olarak söyleyeyim. Son sinyalin yönünü, sinyalin kalitesini, sinyalin gücünü, giriş fiyatını, pineal performansını, trendin yönünü, momentumun gücünü, piyasanın fazını, volatilitenin seviyesini ve işlemin zamanlamasını gösterir. Bu sayede trader yalnızca grafik görmez. Aynı zamanda piyasanın da bağlamını okur. Özellikle market pace bölümü çok önemlidir. Çünkü her strateji, her piyasa koşulunda aynı şekilde çalışmaz. Bu sistem piyasanın trendik mi olduğunu, expansion mı veya ranging mi olduğunu analiz ederek kullanıcıya çok daha doğru bir perspektif sunar. Bir diğer kritik özellik ise entry window analizidir. Bu özellik sinyalin erken trend aşamasında mı olduğunu, trendin onayında mı yoksa geç kalınmış bir bölgede olduğunu mu gösterir. Bu da tekrar dashboard ekranımızda var. Onu konuşacağız. Bu bilgi işlem zamanlamasını ciddi bir şekilde iyileştirir. Volatility bölümünde ise zaten piyasanın şu anki ortamını gösteriyoruz. Yüksek bir volatility mi var, normal bir volatility mi var veya düşük bir volatility mi sahip. Bu sayede trader yalnızca sinyal değil, piyasa koşullarını da değerlendirebilir. Kısaca MACD Bloomberg terminal sıradan bir indikatör değildir. Bu bir karar destek sistemidir. Trend, momentum, volatilite ve piyasa yapısını tek çatı altında birleştirir ve trader'a çok daha net bir piyasa perspektif sunar. Bu sistem sinyal üretmez ve sinyalin kalitesini de ölçer. Grafikte sadece renkli işaretler görmek yerine o sinyalin arkasındaki mantığı ve gücü anlamanıza yardımcı olur. Eğer siz de grafik üzerinde yalnızca alsat işaretlerini görmek yerine piyasa bağlamını okuyarak işlem yapmak istiyorsanız MACD Bloomberg terminal tam olarak bunun için tasarlanmıştır. Şimdi ise profesyonel bir şekilde hazırladığımız dashboard ekranımızdaki verilerin, grafiklerin ne işe yaradığını, nelere baktığını, göstergelere bakarken ne diye yorumlamamız gerektiği üzerine konuşalım. MACD terminalimizde, dashboardumuzda ilk sinyalimiz, yani ilk göstergemiz last sinyal. Yani sistemin son ürettiği yön bilgisidir. Bakın burada sell üretmiş, burada sell satış. Son 4 saatlik grafiklere bakarak sell, yani satış yönlü bir şu an piyasanın oluştuğunda kullanıcıyı bu şekilde uyarıyor. Tek başına işlem açma nedeni olarak görülmüyor. Diğer alanlara da bakmamız gerekiyor. İkinci alanımız ise sinyal quality, yani son sinyalin kalite derecesini gösteriyor. Bakın burada A. Buradaki sinyal seçenekleri ise A pozitif, A, B, C veya weak olarak gözükecek. Bu kalite puanımız ise 5 tane filtreden oluşmaktadır. Trend uyumu, histogram yönü, histogram ivmesi, RSI konumu ve stokastik RSI uygunluğu. Bunlara bakarak bir puan derecesi veriyor. A pozitif olduğu da en güçlü kalite seviyesidir. A ve
B yazdığımda ise daha dengeli ve kabul edilebilir bir sinyal olduğu olarak yorumlanabilir. C ve weak seviyeleri ise daha temkinli yaklaşılması gereken bölge olduğunu gösteriyor. Üçüncü alanımız signal strength, yani signalin yüzdesel gücünü gösteriyor. En son vermiş olduğu sinyalin yüzdesel olarak gücünü gösteriyor. Kalite skoru burada 20 ile çarpılıp yüzde formatında ekrana getiriyoruz. Örnek, sinyal kalitesini ölçen 5 tane filtremiz vardı. Bu 5 filtrenin de tamamından geçerli onay aldıysa burada 100 puan yazıyor. Yani %100 oluyor. Yani tekrar burada filtremizden 4'ünden geçtiyse burada %80 yazıyor. Bu örnekte %80 vermiş. Bunu yorumlarken %80 ve üzerinde yazıyorsa sinyalin güçlü olduğu anlamına geliyor. %60 civarı bir gösterge varsa orta ve iyi kalite bir sinyal olarak yorumlayabiliriz. %40'ın altında ise daha dikkatli değerlendirmesi gerektiğiyle ilgili kullanıcıyı uyarıyor. Diğer alanımız entry price. Son sinyalin oluştuğunda, yani son barın kapandığındaki kapanış fiyatı. Son barımız burada kapandığında şu an evet bunu gösteriyor. 2093 seviyesinde şu an son barın kapandığındaki rakam buymuş. Bunu bizlere gösteriyor. Sistemin referans aldığı giriş seviyesidir bu. Diğer alanımız ise PNL'de ise son sinyalin, yani sonra fiyatın nasıl ilerlediği ile alakalı yüzdesel gösteriyor. Burada buy sinyalinde fiyat oldukça pozitif oluyor. Ona göre yüzdesi artıyor. Sell sinyalinde ise fiyat düştükçe de tekrar pozitif oluyor. Bu alan hani geçmiş performansı referans alıyor. Yani işlemi açtınız. O işlemi açtıktan sonraki güncel fiyatıyla buradaki güncel fiyatıyla yüzdesel arasındaki farkı buradan görüyorsunuz. Örnek giriş fiyatınız 2050 idi. Şu an 2092. Burada ona göre yüzdesel olarak size kârda mısınız, zararda mısınız onu gösteriyor. Değişimi gösteriyor. Yani tabii işlem açtıysanız. Canlı sinyalin o ana kadar ne kadar verimli çalıştığını da görmenizi sağlıyor. Diğer alanımız sinyal age. Bu da son sinyalin üzerinden kaç bar geçtiğini gösteriyor. Yani şu an 0 bar. Örnek bir süreyi kısaltayım. İşte 45 dakika yapayım. Bakın 45 dakikadaki grafiği incelediğimizde sell sinyalini yaktıktan sonra 2 bar geçmiş. Bakın burada yakmış 1-2 bar geçmiş. Bunu gösteriyor. O fiyat kapandığında 2096'dan kapanmış. Şu an 2092 fiyat. %0. Yani %1 değil. Bu kadarlık bir düşüş olduğu anlamına geliyor. Bu da çok güzel bir göstergedir. İşleminizin ne kadar yüzdesel olarak arttığını ve sinyal olarak da kaç bar geride ileride olduğunuzu görebiliyorsunuz. Düşük bar sayısı varsa sinyal daha burada tazedir. Yani yenidir. Henüz 2 bar olmuş. Çok yeni bir sinyal. Yüksek bar sayısı varsa sinyalin eski olduğunu ve hareketin bir kısmının da yaşanmış olacağını olarak yorumlayabilirsiniz. Trend olarak diğer göstergemiz trend. Fiyat 200 EMA'nın üstünde ise fiyatı bullish yazıyor. Hani boğa yazıyor. Fiyat 200 EMA'nın altında kaldıysa bearish yazıyor. Bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Bir sonraki göstergemiz ise momentum göstergesi. Yani sinyalin momentum kalitesini burada özetliyor. Strong, good, moderate ve weak olarak 4 tane size seçenek verecek. Bu alan doğrudan direkt signal strength alanıyla bağlantılıdır. Bunu nasıl yorumlayacağız? Strong ve good seviyeleri daha temiz bir akış olduğunu gösterir. Moderate ve weak seviyelerinde yazıyorsa burada şu anki gibi biraz daha filtreleme gerekebilir diye kullanıcıyı uyarıyor. Market piece. Evet, bu da piyasanın içinde bulunduğu yapıyı gösteriyor. MACD, Bloomberg terminalinin en önemli özelliklerinden birisi. Piyasa şu an ne durumda? Onu size gösteriyor. 3 tane burada size seçenek var, göstergesi var. Trending, Expression ve Ranking olarak 3 tane size gösterge yapacak, gösterecek, ekranınıza getirecek. Trading yazarsa trend yönlü bir piyasanın olduğunu ve işlemler için uygun olduğu anlamına geliyor. Expansion yazdığında sert açılım bir dönemi var. Volatil hareketler olabilir diye kullanıcıyı uyarıyor. Şu anki gösterge gibi ranging, yatay bir yapı var. Sahte kırılımlar olabilir diye kullanıcıyı burada uyarıyor. Bu alan çok önemli. Her sinyal çünkü her piyasa yapısında aynı kaliteyi vermiyor. Market ise sizi bu yönde bilgilendiriyor önden. Diğer alanımız volatility, piyasanın oynaklık seviyesini gösterir. Ne durumda olduğunu gösterir. High, normal ve low olarak 3 tane seçeneğimiz var. Bu ATR'nin kendi ortalamasını oranlamasıyla buluyoruz. Yorumlarken high yazsa sert hareketler ve hızlı sonuçlar alabilirsiniz ama yüksek risk olduğu anlamına geliyor. Normal yazıyorsa şu an piyasa ortamı normal, dengeli işlem ortamı diye kullanıcıya bilgi veriyor. Low yazarsa şu an piyasa sıkışık, hareketler daha yavaş olabilir diye kullanıcıyı uyarıyor. Entry window. Burada son sinyalin zamanlama durumunu gösteriyor. Yani son sinyalin ne durumda olduğunu, erken mi olduğunu, geç mi olduğunu veya uzun zaman mı geçti gibi veriler veriyor. Early trend, trend confirm ve late trend 3 tane burada size gösterge gelecek. Early trend yazdığında sinyal yeni oluşmuş. Bakın daha henüz üzerinden 2 bar geçmiş. Erken aşama olduğu ile ilgili kullanıcı uyarıyor. Trend confirm yazarsa hareket şu an onaylanıyor diye
kullanıcıya bilgi veriyor. Light trend ise hareketin önemli bir kısmının gerçekleşmiş olabileceğini, yani geç kalınmış olabileceği gibi kullanıcıya bilgi veriyor. Son alan RSI ve Stoka. Bu alan ise aynı satırda 2 tane osilatör değerini gösteriyoruz. İlk sayı buradaki RSI, ikinci sayı ise stokastik RSI'yi gösteriyor. Burada şöyle grafiği atıyorum, değiştireyim. Hemen da yorumlanır. Bakın. Evet. Bunu nasıl yorumlayacağız? RSI 50'nin üzerinde ise pozitif bir momentum var. 50'nin altında ise zayıf bir momentum olduğu anlamına gelir. Stokastik RSI ise burada 80 üzerinde olursa aşırı alım bölgesine girdiğini gösteriyor. 26 olursa buradaki rakam şu an aşırı satım bölgesinde olduğunu kullanıcıya gösteriyor. Bunların hepsini tabii sinyal kalitesiyle birlikte yorumluyoruz. MACD Bloomberg Terminal indikatörümüzün özellikleri bunlar. Bunları tabii sürekli geliştiriyoruz. Üzerine yeni eklemeler yapıyoruz. Bu indikatörü kullanmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Çok profesyonel ve çok kurumsal indikatördür. Yine sizin isteğiniz doğrultusunda indikatörleri yazabiliriz, geliştirebiliriz. Bu tarz indikatörlerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden Metrix Trading Lab kanalından herkese sevgi ve saygılar. Görüşmek dileğiyle.